Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Nisan Pazar. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Hafta açılışı öncesi yine piyasaları önden bir analiz edeceğiz. Grafiklere bakacağız. Özellikle altın ve Bitcoin tarafında sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Onun üzerine konuşacağız. Videolara başlamadan önce dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Ve ayrıyetten dediğim gibi Telegram kanalımız da açıldı. İsteyen arkadaşlar profildeki YouTube profilindeki linke tıklayarak Telegram kanalına da abone olabilir. Orada anlık girdiğim işlemleri fırsat gördükçe paylaşmaya çalışıyorum. E, Hep beraber o kanalda da güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani o kanalda Telegram tarafına da bakarsanız mutlu olurum. Şimdi öncelikle arkadaşlar DXY tarafından bakalım. Şimdi ABD ile biliyorsunuz İran 21 saattir İslamabad'da Pakistan'da görüşüyorlar. Dün aslında güzel haberler geldi. Yani İran'ın dondurulmuş varlıklarının AB tarafından serbest bırakılması ile anlaşmaya varıldığını söyledi. Bununla ilgili de bir short attım ben zaten. Fakat sonra gelen haberde şu anda bir anlaşmaya varamadıkları ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Başkan Yardımcısı Vance Amerika'ya geri dönmüş. Yani İran 10 ABD yanlış hatırlamıyorsam 15 maddelik bazı talepleri bulunmuş. İki taraf da birbirini reddetmiş. Yani maalesef kötü bir haftaya muhtemelen başlayacağız. Ona göre pozisyonlarımızı almamız gerekiyor. Öncelikle e, yani bir piyasanın açılmasını yarın akşam da ABD tarafıyla beraber açılarak bir piyasanın bunu nasıl yorumladığına bakmak lazım önden. Ama bu anlaşmazlık muhtemelen piyasayı ciddi bir şekilde etkileyecek. Onu öncelikle söyleyeyim. Şu anda bu gece piyasalar açıldığında çok sert hareketler görebiliriz. Dün Bitcoin de zaten 73 bin dolarları geçti. Fakat orada maalesef tutunamadı haberlerden kaynaklı. Ya zaten bu kadar e, iyi haberler geldiğinde bile Bitcoin'in gördüğünüz gibi 75 bin doların üstüne maalesef bir türlü atamadı. Yani çok sıkıntılı bir ayı sürecindeyiz. Yani oraya atamadığına göre daha özür dilerim. Yani yeni gelecek haberlerle beraber daha alt seviyeleri tekrardan bir denemek isteyebilir. Şimdi teknik olarak baktığımızda arkadaşlar DXY'de şu anda destek bandında. Bunun 98-566 bölgesi destek bölgesi arkadaşlar. Şurada bir ikili dip oluşumu var. Yani ikili dipin çalışması için de 99-100 seviyesinin üzerine atması lazım. Bu ne demek? Eğer ki 99-100 seviyelerin üzerine atarsa fiyat tekrardan üst bölgeler olan kırdığı trendin 100 seviyelerine tekrardan test etmek isteyebilir. Bu ayrıyetten daha önceki videolarımda anlattım. Şurada bıraktığı fiyat boşluğunu da tamamlamak isteyebilir. Yani fiyatın boşluk bıraktığı bölge 99.5 bölgelerine kadar gidiyor. Yani bu ne demek olur? Eğer ki DXY oraları doldurup fiyat tekrardan kırdı trendi retest yapmak isterse özellikle altın ve forex tarafında çok ciddi satışlar görebiliriz. Şu anda sinyallerimiz piyasa kapalı olduğu için arkadaşlar hani Cuma gününde bıraktığı gibi şu anda sadece biz temel tekniği birleştirip bir önümüzde bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu kötü haberlerden kaynaklı trendin burada aşağı dönebileceğini ben şu anda düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, yani bir anlaşma muhtemelen sağlanamayacak. Önümüzdeki hafta da eğer böyle devam ederse tekrardan maalesef savaş başlayacak. Şimdi altın tarafına bakalım. Altın tarafında da gördüğünüz gibi yükselen tepeler yapmaya devam ediyor. Şazik ta ki 4850 bölgelerine kadar. Ben buradaki çalışmalarımı dün sildim açıkçası. İlk bir çalışma yapmam gerekiyordu. Bakın şu bölge. Bizim Fibonacci'de dediğim gibi 0.5 bölgesi olarak gördüğümüz bir bölge. Burası çok ciddi direnç olarak çalışacaktır. Ki çalıştı. Onun altında arkadaşlar 4545 dibimiz var. Yani şu anda bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Yani bu gece altın tarafında sert satışlar görme ihtimalimiz var. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun için dediğim gibi gece kesinlikle hani açıkta işlem olan varsa yani kapatmasını tavsiye ederim. Bu kadar kötü haberlerden sonra piyasada çok ciddi volatil olacaktır. Çok satıcılı olacaktır arkadaşlar. Onu öncelikle bilin. Altında da hep dedim bakın şurada bir düşen trendimiz var. Uzun vadede majörde baktığımızda
Yani öncelikle 4850, sonrasında da 5000 seviyelerin üzerine, 5000-5300 seviyelerin üzerine atması lazım ki düşeni kırıp artık yükselişe devam etsin. Ama önceliğimiz tabii 4850. Çünkü bu alan şu anda çok ciddi bir direnç olarak şu anda çalışıyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında aynı yükselen trendini aşağı kırmıştı arkadaşlar. Şu anda onun üzerine attı. Bu gümüş için olumlu. Fakat gümüşte çok güzel sinyaller yok açıkçası. Daha önceki videolarımda da söyledim. Hani ara ara yükselişler oluyor ama şu anda içeride bir para girişi, ciddi bir talep gümüşte şu anda görünürde maalesef yok. Şu anda gümüşte 77.7 ile 70 bölgesi arasında gidip geliyor. O da bugün tekrardan maalesef gelecek olumsuz haberlerle beraber gece satıcılığı olarak açılabilir. Onu öncelikle söyleyeyim. Nasdaq tarafı düşeni kırdı. Şu anda onun üzerinde devam ediyor. O da bugün gelecek haberlerle beraber aşağıki seviyeleri tekrardan bir test etmek isteyebilir. Zaten tepelerde oluşmaya başladı. Yani buralar artık şu bölge özellikle Nasdaq'ta direnç olarak çalışacak bölge. Bunu daha önceki videolarımda vermiştim arkadaşlar. Yani 25.000 bölgelere direnç olarak çalışacaktır ki şu anda oradan o bölgeler zaten bir akümülasyon sürecine girmiş gibi görünüyor. Brent tarafına bakalım. Brent tarafında bakın tabii işte bundan da daha önce bahsettiğim hani düşen trend bir yapısı oluşmaya başladı ki o da zaten ondan sonra düşüşe geçti. 92 seviyelerine kadar geldi. Şu anda direnç bandının, destek bandının altında hareketine devam ediyor. Bu da muhtemelen bugünkü haberlerle beraber arkadaşlar maalesef üst bölgeleri tekrardan test edebilir. Onda da fiyatta boş bıraktığı yani 102 bölgesine kadar bir fiyat boşluğu var. Yani bakın bu bölgeyi kapatmak isteyebilir. Yani bu haberle beraber petrol tarafında da maalesef şöyle bir hareket görebiliriz. Yani bu hareket de maalesef enflasyonu çok ciddi coşturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani mazotla benzine tekrardan çok ciddi bir zam gelebilir. Bu da maalesef enflasyonu tekrardan tetikleyecektir. Şimdi kripto tarafına bakalım. USDT dominansı bakın geldi. Düşen trendini kırdıktan sonra retest yaptı arkadaşlar. Bakın bunu şurasını mesela daha önceki videoları izleyen arkadaşlar buralarda artık piyasaya çıkmaları gerektiğini anlamışlardır. Yani bu fiyat buraya geldiği zaman artık çıktıklarını düşünüyorum. Bu da zaten Bitcoin'de 73 bin dolarları denk gelen bölgede. Şu anda buradan aldığı destekle tekrardan üst bantları deneyebilir. Dediğim gibi özellikle bakın bu kadar güzel haber geldi. Hani İran ödemeleri Bitcoin'de alacak. İşte ateşkes sağlandı bla 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 olmasına rağmen bile Bitcoin hala 75 bin seviyesinin üzerine atamadı arkadaşlar. Çünkü şu anda Bitcoin'i salmak açıkçası istemiyorlar. Benim anladığım kadarıyla durum bu. Yani bu da demek oluyor ki açıkçası daha alt seviyeleri de deneme olasılığı hala var. Yani ben tereddütüm hep o yöndeydi. Açıkçası çünkü alt bantların 60 bin bölgelerin daha likiditesi alınmadı. Yani dedim bu kadar güzel haberlere rağmen bile Bitcoin'in yükselmemesi gerçekten çok enteresan. Yani bilmiyorum ne planlıyor ama ilerleyen günlerde bunu da göreceğiz. Şu anda dediğim gibi trend olarak bakarsak artık USDT de yavaş yavaş bullish'e dönmeye başlamış. Dedim trendten aldığı destekle tekrar üst seviyeleri deneyebilir. Üst tarafta 8.20 bölgeleri bunun direnç olarak çalışacak bölgesi arkadaşlar. Yani şu bölgelere çok hızlı gelme olasılığı var gelecek haberlerle beraber yarın özellikle. Ya bu paritede biraz da Nasdaq'ı da takip etmek lazım. Çünkü teknoloji hisseleriyle biraz senkron bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor şu anda Bitcoin. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar düşen trend dediğim gibi kıramadı ama günlükte hala yani bullish flag devam ediyor arkadaşlar yani. Öyle bir iş flag devam ediyor. Bakın şurada bir ayı bayrağı var. Gördüğünüz gibi. Şuradan uzuyor. Şöyle baktığınızda burada bir ayı bayrağı var. Yani ayı bayrağı nedir arkadaşlar? Ayı bayrağı eğer ki fiyat ayı bayrağında oluşturduktan sonra bayrağın direği kadar yani öyle söylerler. Kırdığı yerden bir düşüş beklenir. Anlatabiliyor muyum? Yani %100 çalışacak mı çalışmayacak ama hala bu formasyon aktif olarak çalışıyor. Yani aktifliğini korudu arkadaşlar. Hala bakın
bu bir iş filan üzerine atamadı. Yani şurada eğer ki 75 bin üzerine atsa da artık bu da formasyon da artık iptal olacaktı ama maalesef onun da üzerine atmadı. Şu anda baktığımız zaman arkadaşlar bizim alt taraftaki indikatörlerimiz artık piyasadan e, para çıkışı olduğunu bize gösteriyor. Yani sinyallerimiz artık up durumdan down duruma düşmeye başladı yavaş yavaş. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani bu haberlerle beraber oldu muhtemelen. Bu bakın şu bölge özellikle belirtmiştim. Her videomda da belirtiyorum. Bakın şu bizim düşen trendimiz, bu bölgede yatay ve yatay ve düşen trend, hani direnç bölgemiz arkadaşlar. Kısacası öyle söyleyeyim. Yani bu yatayda hem de dikeyde direnç bölgemiz. 75 bin üzerine atmadan asla olmayacağım. Her videomda bahsediyorum ama maalesef bazı arkadaşlar hala bu konuda çok böyle şeyler, yani polyanacılık oynuyorlar maalesef. Yani şöyle güzel bir haberden sonra bir Bitcoin'de şu yükseliş bence çok çok sınırlı. Ya inanılmaz sınırlı. Yani şu yükseliş ki oradan bile gelmedi. Yani yükselişin hemen başladığı yer 67 bin bölgeleri. Şu anda bakın Bitcoin yükselişini yaptı. Alt tarafta bizi ilk bekleyen 70.416 seviyeleri arkadaşlar destek olarak çalışabilir. Onun üzerinde dedim mesela şu 72 bölgeli benim için önemliydi. Oraların kırmasını beklemezdim ama haber akışıyla beraber maalesef çok sert kırdı. Altta da ana bölge arkadaşlar 64 bin bölgeleri ve 62 bin bölgeleri arkadaşlar bakın. Yani e, fiyat artık çok yoruldu. Öyle söyleyeyim size. Yani fiyat artık buralardan yeni dipler yapmak isteyebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeni dipler yapmak isterse dediğim gibi öncelikle 62 bin ve şu bölgede 60 bin bölgelerinin hala alınmamış likiditesini almak isteyebilir. Yani bu bölgelerin eğer ki likiditini almak isterse satış o anda daha da eğer ki yoğunlaşırsa 50 bin bölgeleri gerçekten hayal değil. Yani ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Dediğim gibi fiyat şu anda çok yoruldu. Haftalardır da aylardır bir kanal içerisinde attı, devam ediyor. Hala 75 bin bölgesini devam ediyor. Kırmayı deniyor ama kıramıyor. Yani bu daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde ama bunu da netleştirdiğini göreceğiz. Yani daha da net olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum tarafına bakalım. Bakalım Ethereum'da yine sinyallerimiz bir işe döndü arkadaşlar maalesef. O da şu anda arkadaşlar 2194 bölgelerinde bulunan destek bölgesine kadar inmiş durumda. Şu anda buralarda duruyor. Bakalım bu bölge onu tutabilecek mi? Onun altında da arkadaşlar 2100 bölgesi destek olarak çalışabilir. Ama dediğim gibi haberler eğer ki kötü gelirse daha alt seviyeleri de deneme ihtimali var. Bu da arkadaşlar 1700'lü bölgeler gibi görünüyor. Şimdi benim bir iki tane gördüğüm bu kriptolarda bir fırsat var. O tabii ne kadar çalışır bilmiyorum arkadaşlar maalesef. Özellikle Manta'da haftalardır hatta aylardır düşen trendlerin üstüne dün attı fakat tutunamadı, tekrardan geri çekildi. Bakın kısa vadede bakarsak eğer şu anda diğer paritelere göre biraz daha hacimli, yani içeride para var gibi görünüyor. Bunun üzerine atarsa arkadaşlar yani 0.64 bölgelerin üzerinde tutunursa ilk hedef arkadaşlar 0.70 ve sonraki hedefi 0.75 bölgeleri olacaktır. Şimdi bir inçe bakalım. Bir inçte kesin yine aynı, yani uzun süredir düşen trendine bakın arkadaşlar şu bölge. Hatta şu yine grafik kaymış, şuraya alayım ben. Kırdı. Şu anda direnç bölgesi de takılıyor. Bakın şu bölgeler arkadaşlar. Da şu bölge. Daha önce POC noktası. Yani POC noktası neydi? En çok satışın olduğu bölge arkadaşlar. Bakın bu bölge şu anda bunda satıcılı olarak çalışıyor. Eğer ki bu bölgenin üzerine atarsa yani 0.93 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece ilk hedefi 0.13 ve sonrakinde de 0.16 olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük benim grafiklerde anlatacağım bu. Temel olarak gördüğüm ana pariteleri inceledik hep beraber. Gördüğüm bir iki fırsatı sizle paylaştım. Yani kripto tarafında umarım olumlu olur ama şu anda gelen haberlerle beraber çok olumlu hareketler olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani görünen maalesef o. Buralardan daha seviyeleri deneme ihtimalleri var. Ama bakalım durum ne olacak? Eğer ki savaş devam ederse maalesef daha alt seviyeler, ama bir anlaşma sağlanır mı tekrardan bilemiyorum. Durumu bizler de bakacağız, göreceğiz. İnşallah ilerleyen günlerde
daha verimli, olumlu haberler görürüz. Ama dediğim gibi eğer ki yani içeride değilseniz yarın işlem açmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok hareketli bir piyasa olacaktır. Çok volatil olacaktır. Yani bir yön tayin etmede çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir aşağı bir yukarı tamamıyla likitte almak odaklı bir piyasa olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, hepinize güzel bir hafta başı diliyorum. İnşallah güzel, bereketli bir haftaya artık pazartesi günü uyanırız, yeşillenmiş piyasaları görürüz ama maalesef temel haber akışları bunun biraz zor olacağını bize gösteriyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.